şirketler eğer yapay zekayı şu an yakalarlarsa, 2026 yılında yakalarlarsa inanılmaz hızlı bir ivmeyle dijital dönüşümü yakalayacaklar. Önemli olan yapay zekayı iş akışlarının içerisine entegre edip bütün departmanı dönüştürmek. Aynı şekilde şu an 2026 yılı diyorum ki Chief AI Officer rolleri ortaya çıkacak. En gelişmiş yapay zeka bile doğru soruları sormadan anlamsızdır. Speak Up olarak hepimiz için yapay zeka özel serisinde doğru soruları sormak için bir araya geldik. Bugünkü konuğum ise yıllarca Microsoft, Intel gibi şirketlerde global liderlik yapmış ve halen Snowflake firmasında global başkan yardımcısı Nuri Çankaya. Nuri Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. Merhaba. Kısaca kendinizden bahseder misiniz? Tabii ki. Ben Snowflake'te global başkan yardımcısı olarak çalışıyorum. Washington'da yaşıyorum. Dolayısıyla bugün İstanbul'da olmak ve sizlerle beraber bu keyifli sohbeti yapıyor olmak çok önemli benim için. İyi ki geldiniz. Çok teşekkür ederiz geldiğiniz için. Uzun zamandır sizi bekliyorduk bu arada. Çok merak ediyorum. Bazı soruları soracağım. Ama önce sizin bir sözünüzle başlamak istiyorum. Az önce sohbet ederken şunu dediniz. Her şirket bir gün yapay zeka şirketi olacaktır. Bu ne demek? Hatta çok da uzun bir zamandan bahsetmiyoruz. Ben diyorum ki her şirket neredeyse bu yıl bir yapay zeka şirketi olmaya başlayacak. Kaçınılmaz bir dönüşümün aslında içerisindeyiz. Yapay zeka herkesi, her bireyi etkiliyor. Ama özellikle şirketleri ve kurumları çok derinden etkiliyor. Meşhur pazarlama ve yönetim gurusu Peter Drucker'ın bir tanımı vardır. Her şirketin varoluş amacı karlılığını arttırmaktır. Aynı şekilde yapay zeka karlılığı arttırmak adına birçok anlamda verimlilik sağlıyor. O yüzden bu konu benim için çok önemli. Çünkü Türkiye'de gerek kurumlar gerek KOBİ'ler tarafında çok büyük bir fırsat var. Ve bunu görenler, İlk adım atanlar bu konuda değişimi yakalamış olacaklar. Ben bunu hep dalgayı yakalamaya benzetiyorum. Hani sörf yapmış olanlar varsa veya bilenler hani dalganın önünde giderseniz hiçbir yere gidemezsiniz. Geri kalırsanız bir sonraki dalgayı beklemek zorundasınız. Tam öyle bir ayarlamanız lazım ki kendinizi dalganın içerisinde bulursanız ve bu ivmeyi yakalayabilirseniz en hızlı şekilde ilerlersiniz. Aynı şekilde şirketler eğer yapay zekayı şu an yakalarlarsa, 2026 yılında yakalarlarsa inanılmaz hızlı bir ivmeyle dijital dönüşümü yakalayacaklar. Ve az önce bahsettiğim gibi karlılıklarını arttırarak ciddi bir pazar payı büyümesine şahitlik edecekler. En gelişmiş yapay zeka bile doğru soruları... Pardon, özür dilerim arkadaşlar. Nereden alacağız şimdi? Evet, tam... Çok da güzel heyecanla söyledi ya. Ben bir şey demeyeceğim ama... Yok, ben direkt başlayacağım. Gerçekten bütün şirketler aslında nihayetinde bunu amaçlıyor. Ve biz burada birçok konuğumuzu ağırladık. Hatta Standart Speak Up serisinde de birçok CIO geldiğinde biz aslında bir yapay zeka projesi gerçekleştiriyoruz diyor. Ama bunun bir de bir gölge tarafı var. Şimdi herkes yatırım yapıyor. Yapay zeka alanında evet o dalgayı kaybetmeyelim diye devam ediyorlar. Ama gerçek anlamda projeler başarıya dönüşmüyor. Sizce bu neden oluyor? Şimdi bu tarafta yapay zekayı doğru use case'ler diyeceğim ama hani doğru alanlarda kullanmak lazım. Çünkü yapay zeka hani genel olarak baktığımızda her departmanın içerisinde belli işlerde insan ve yapay zeka işbirliğiyle bir olumlu sonuçlara dönüşüyor. Örneğin ben pazarlama grubunu yönettiğim için yıllardır hani pazarlamaya baktığımızda ekibimizdeki her kişinin yanında bir yapay zeka ajanı var şu an. Dolayısıyla hani insan yapay zeka etkileşiminden de bahsediyoruz. Satışı düşündüğümüzde aynı şekilde hani satış ekiplerinin kullandığı şu anki yöntemler önümüzdeki yıllarda tamamıyla değişiyor olacak. Dolayısıyla yapay zekayı sadece hani ben bir yatırım yaptım işte diye düşünmemek lazım. Aynı zamanda ben iş modellerimi yapay zeka ile beraber baştan sona nasıl değiştiriyorum diye düşünmek lazım. Son 2 gündür birçok etkinlikte konuşmacıydım. Hep şunu soruyorum. Diyorum ki kimler yapay zeka kullanıyor? Bütün salon elini kaldırıyor. Diyorum ki toplantı notları özetlemek veya e-posta atmak dışında ne de kullanıyorsunuz? Bütün eller aşağı iniyor. Tabii ki hani basit güzel chat yapmak vesaire güzel ama hani önemli olan yapay zekayı iş akışlarının içerisine entegre edip bütün departmanı dönüştürmek. O da çok kolay değil aslında. Çok da zor aslında. Biz burada zaten teknoloji, kültür, liderlik diyoruz ama bu iş biraz kültür, biraz liderlik. Kesinlikle. Gerçekten iş akışı çok zor. Orada nereden başlamalı şirketler peki? Şimdi benim o konuda da hani düşüncem
2005 yılında ben bir kitap yazmıştım. CIO El kitabı diye. O zaman herkes şey demiş. CIO, Chief Information Officer nedir? Herkes şey demişti. Bilgi işlem müdürümüz var. Niye böyle bir role ihtiyacımız var? Geldiğimiz nokta aslında bilişim sektörü öyle bir değiştirdi ki bir dijital dönüşüm işte internetle, bulutla, mobille değişti. Aynı şekilde şu an hani 2026 yılı diyorum ki Chief AI Officer rolleri ortaya çıkacak. Bu AI Officer rolleri de aslında bilgi işlem müdürünün yeni fonksiyonu değil. Yanlış yapılan aslında yapay zekayı sanki teknolojik bir gelişim gibi görüp bilgi işlem departmanıyla eşleştirmek. Oysa bu tamamıyla kültürel bir dönüşüm. Çünkü hani şunu düşünün, yapay zeka ile çalışan bir kişi, yapay zeka diyelim ki ona olumsuz bir yorumda bulundu. Gidip insan kaynaklarına yapay zekayı şikayet edebilmeli. Bu durumda yapay zeka bir insan değil. Hani veya çok güzel bir kod yazdı diyelim yapay zeka. Normal bir yazılım geliştiriciniz bunu yazsa bir promosyon verebilirsiniz, bir ikramiye verebilirsiniz. Yapay zekaya fazla token mı vereceksiniz? Dolayısıyla hani işler tamamıyla bütün süreç anlamında değişiyor. Dolayısıyla bu Chief AI Officer dediğim kavram aslında büyük şirketler, kurumsal şirketlerde olmazsa olmaz rollerden biri olacak ve şirketin kültürünün değişmesi anlamına geliyor. Yaptığınız bütün işleri baştan sona düşünmeniz ve tasarlamanız lazım. Tedarikten işte perakende zinciriniz varsa mağazada hangi rafa yerleştirileceğine kadar yapay zeka bütün süreçlerde entegre olacak. Dolayısıyla hani bu böyle sonradan ekleyeceğiniz bir şey değil. Süreci yeniden tasarlayacağınız bir konu. Komple de şirketi aslında yeniden tasarlıyoruz. Komple şirketi yeniden tasarlıyor. Şirket tanımı değişiyor. O yüzden her şirket bir yapay zeka şirketi olacak diyorum. Çünkü şu anki mantıkta bir işletme yönetmenizin önümüzdeki 10 ila 15 yıl içerisinde hiçbir anlamı kalmayacak. Artificial General Intelligence dediğimiz aslında genel yapay zeka, biraz da onları açıyor oluruz. Hayatımız o kadar derinden etkileyecek ki hani bu hız daha önce ne internet döneminde ne mobil ne de bulut döneminde yaşadığımız gibi böyle sakin bir dönem değil, oldukça hızlı bir değişimden söz ediyoruz. Peki bu değişimi biraz açalım. Bununla kastettiğimiz nedir? Nasıl bir değişim bekliyor bizi gelecekte kurumlar için? Kesinlikle. Şimdi dinleyiciler için hani genel yapay zeka dediğimiz şu, yapay zekanın her alanda, fizik, matematik, kimya, biyoloji, sosyoloji, herhangi bir alanda insanla aynı seviyede veya bir tık daha ötesinde bilgiye sahip olduğu bir yetenek bölümü. Dolayısıyla genel yapay zeka bütün bilgi birikimi anlamında insanlığın şu ana kadar oluşturmuş olduğu her şeyin ötesine geçiyor. Ve tarih olarak da hani ben birkaç etkinlikte de bunu paylaştım. 2027 yılı içerisinde en azından Amerika'daki bu Frontier Lab diye geçen OpenAI, Anthropic veya Google'ın laboratuvarlarında buna ulaşacağız. Şimdi bunun Türkiye'deki kurumlara veya KOBİ'lere ulaşması tabii ki birkaç daha yıl alacaktır ama hani 10 yıl almayacak. Yani 2030 yılına geldiğimizde eğer bir kurum yapay zekayı entegre etmediyse şu anki bulunduğumuz bu narrow AI dediğimiz daha böyle dar yapay zeka. Belli alanlarda çok iyi. İşte sohbet edebiliyorsunuz, imaj üretebiliyorsunuz, belki küçük otomasyon yapabiliyorsunuz. Belki küçük AI ajanları geliştirebiliyorsunuz ama hani tamamıyla yeniden tasarlama işi çok hızlı bir şekilde önümüzdeki 2 yıl içerisinde hayatımıza girecek ve dediğim gibi bu girişle beraber aslında herkesin bu konuya hazır olması ve bunu bir fırsata çevirmesi, az önce de bahsettiğim gibi dalgayı yakalaması gerekiyor. Evet, gerçekten herkes bundan da biraz da endişe de ediyor ve kendini adapte etmeye çalışıyor ama dediğiniz gibi iş süreçlerini tam anlamayan, şirketi aslında dönüştürmeye niyeti olmayan, sadece böyle ek parça aktivitelerle AI projeleri olmuyor ya da bir şirket AI şirketi olmuyor. Ve az önce dediniz ya AI başları olacak, yani Chief AI Officer'lar olacak diye. Ben bunu görmeye başladım. LinkedIn'de de Türkiye'deki Kesinlikle. çok büyük holdinglerde var. Hatta bu acaba CIO'dan ne farkı var diye de düşündüm. Dediğiniz gibi belki gelecekte çok daha önemli. Aynen. Ve belki de CEO kadar değerli bir Kesinlikle. role gelecek. Benim önerim ve hani bu şirketlerdeki rollerin CEO'ya direkt bağlı olması. Çünkü birçok departmanın baştan sona yeniden iş akışlarının değiştirilmesi gerekiyor. Bu konuda az önceki yoruma da hani geleyim, konuştuğumda da hani birçok konferansta işte yapay zeka benim işimi elimden alacak mı korkusu var. Özellikle beyaz yaka çalışanlardaki hani yapay zekanın ilk aslında %100'e yakın yapabildiği işler fiziksel olarak bilgisayar başında yapılabilen işler oldu.
Hani ben AI pesimisti diyorum bu gruba. Bir yandan da mükemmel AI optimistleri var. İşte yapay zeka sayesinde kansere gelecek yıl çözüm bulunacak. İnsanoğlu artık ölümsüzleşecek. Ben ne AI pesimistiyim ne optimistiyim. AI aksiyonistiyim diyorum. Çünkü önemli olan aksiyona geçmek. Hani bir denizci olarak da hani mükemmel bir tekneniz olabilir. En iyi mürettebata tabi olabilirsiniz. En iyi GPS cihazınız olur. Hani birçok şirket yani ne lazımsa satın alalım diye bakıyor. Eğer rüzgar yoksa siz hiçbir yere ilerleyemezsiniz. Dolayısıyla yapay zekanın da en önemli şeylerinden birisi kurum içerisine entegre edip herkesin desteğini alıp verilerin üzerinde yani kendi yaptığınız yatırım üzerinde ilerlemeniz, o rüzgarı almanız. Çünkü aslında onu farklılaştıran ve gerçekleştiren bir tekne gibi sizi o denizde ilerleten şey kendi veriniz, kendi kültürünüz. Chief AI Officer aynen bunu yapacak liderlik rolü. Çok güzel. Çok da güzel bir metafor oldu. Ayrıca AI aksiyonistiyim demeniz, bilmiyorum böyle bir kavram var mıydı ama gerçekten bu da size çok yakıştı. Peki size şimdi bugünümüzde bir CEO geldi ve dedi ki ben iş akış süreçlerimi netleştirdim. Hani AI'ya adapte olacağım ama ilk adımda Nuri Bey ne yapmam lazım? Nasıl bu kültürü değiştireceğim şirket içinde? Ne yapmasını önerirsiniz? Bunu düşünerek zaten hani yeni kitabım The AI Company önce İngilizce olarak çıktı. Bugün Türkiye'de bulunmamın sebebi de aslında Yapay Zeka Şirketi kitabının lansmanı. Kitapta da ben çok basit bir çerçeve çizmeye çalıştım. Birincisi kişisel, yani bütün değişim şirketlerde de aynı şekilde kişiden başlıyor. Ve en zayıf halka da kişiler. Yani bir kişi mükemmel yapay zeka kullanıyor olabilir ama sizin herkesin şirket içerisinde beyin fırtınası yapmakta, bir takım iş akışlarını kullanmasında yapay zekaya entegre etmeniz gerekiyor. Zaman yönetiminde az önce bahsettik hani en basit toplantı notlarının, dokümanların bile özetlenmesi yapay zekanın çok somut faydalarından birisi. İkinci aşama takım aşaması, team İngilizcesiyle. Yani takımın bunu kullanması. Özellikle hani en önemli konulardan birisi verimlilikte proje yönetimidir, zaman yönetimidir, doküman yönetimidir. Bütün bunları aslında yapay zeka ile hızlı bir şekilde hayata geçirebiliyor olmak lazım. Üçüncü aşamada enterprise, yani kurumsal olarak bu dönüşümü yaratmak lazım. İşte burada enterprise AI dediğimiz kurumsal yapay zeka ile beraber benim verim güvenli mi? Çünkü şirketlerin en önemli aslında katma değeri kendi verileri. Bir iş akışınız var, yıllardır üzerinde çalıştığınız, örneğin işte ChatGPT, Gemini veya Claude gibi çözümler şu an dünyadaki insanlara açık olan veriyle eğitilmiş durumdalar. Bu da sadece %18'i. Hala büyük oranda yani baktığımızda 88'lik bir oran hala bizim için firewall'ların arkasında diyeyim, şirketlerin sahip olduğu değerler. İşte siz bir şirket olarak yapay zekayı kendi özelinizde kullanabiliyor olmanız lazım. Çünkü hani her ne kadar yapay zeka pesimist, optimist olmayalım desek de güvenlik kaçınılmaz. Yani yapay zekadaki en önemli konulardan birisi de aslında şirket bilgilerinizin güvenliğini korumanız ve bunun üzerinde, çünkü en değerli sahip olduğunuz varlık şirketinizin bilgileri ve bunu kullanarak yapay zekadan fark yaratabiliyorsunuz. Dolayısıyla soruya geri dönecek olursak ben buna STEP modeli diyorum. Self, Team, Enterprise Productivity. İngilizce böyle tam bir basamak oluyor. Bu 3 adımda bunu hayata geçirmek mümkün. Kitapta da aslında bunu çok basit şekliyle aktarmaya çalıştım. Böylelikle o adımları alıp ulaşabilirler. Kesinlikle. Peki özellikle takımdan bahsettiniz. Bu takımların da eğitilmesi gerekiyor Kesinlikle. ve sizin de bir yapay zeka okulunuz var biliyorum. Bu yapay zeka okulundan biraz bahsedelim ve hangi ihtiyaçtan doğdu ve nasıl bir fayda yaratıyorsunuz? Günümüzde hani eğitim özellikle bu önce micro learning diye geçiyordu. Artık nano learning, yani herkesin zamanı o kadar kısıtlı ki yani hakikaten işte Instagram, TikTok'ta 5 saniyede scroll etmeye başlıyorsunuz. Artık böyle ben 3 hafta eğitim alayım gibi insanların öyle bir beklentisi kalmadı. Öyle bir zamanı veya bir odağı da yok maalesef. Dolayısıyla yapayzekaokulu.com sitesinde biz bu kitapta anlattığım bütün içeriği çok pratik bir şekilde, yani bence en önemli şeylerden birisi, yapay zeka ile ilgili çok konuşabiliriz ama ben size bakın işte Gemini'de Jams'i şöyle yapıyorum. Lovable'da hadi fikrim geldi şöyle bir web sitesi yapalım deyip 30 saniyede sizin bir uygulama geliştirip bunu App Store'a atabileceğinizi göstersem
anında siz de yapmaya başlıyorsunuz. Aynı şekilde kurumlar yapay zekayı nasıl kullanabilir? Biz yapay zeka okulunda bunu başardık ve hani çok kısa videolarla böyle 2'şer 3'er dakikalık toplam 60'ın üzerinde demo yaptık ve az önce bahsettiğim bireysel yapay zeka nasıl kullanılır, nasıl beyin fırtınası yaparım, nasıl içerik üretirim, nasıl proje yönetimi yaparım, nasıl AI otomasyonu geliştiririm ve en sonunda şirketimi nasıl baştan sona yapay zeka ile değiştirir mi? Böyle adım adım küçük adımlarla başlayarak yaklaşık 3 saatlik bir zaman diliminde, ki bu hani farklı zaman dilimlerinde zaman ayırarak yapılabilir. İçeriği demolarla böyle kısa kısa örneklerle aktarmak ve 3 saat gibi kısa bir süre içerisinde en temel hani bireysel verimlilikten başlayıp kurumsal yapay zeka adaptasyonuna kadar geniş bir yelpazede yapay zeka nasıl aktif kullanılırı aktarmak. Evet, aslında yapay zeka şirketi olmak isteyen birçok kurum bu eğitimi alarak A'dan Z'ye farklı farklı departmanlar da alarak tabii ki hemen adapte olabilecekler. Elbette ki teknoloji ve kültürü ve iş süreçleri de Kesinlikle. buna uygun olması gerekecek. Çünkü burada bir örnek vereceğim. Ben 17 yıl Microsoft'ta çalıştım ve bunun son neredeyse 10 yılı yapay zeka üzerineydi. Ve hani ilginç de bir hikayem var. 2019 yılında OpenAI'nin kurucusu Sam Altman'ın da katıldığı bir toplantıda biz yani ChatGPT'nin daha adı belli değil ama GitHub adlı üründe geliştirmeler yapıyoruz ve dedik ki ya hani insanlar hakikaten yapay zekayı bu şekilde hızlı adapte edebilir mi? Çünkü ilk çıkış noktamız yapay zekayı yazılım geliştiricilere adapte etmekti. Şu an baktığımızda %98 oranında penetre olmuş durumda yapay zeka özellikle uygulama geliştiricileri. 2022 yılında lansmanını yaptığımızda geceyi unutmuyorum. Çünkü ChatGPT bir anda inanılmaz bütün dünyadaki en hızlı penetre olan ürün unvanını aldı o süreçte. Ve geçtiğimiz dönem içerisinde de gerek ben Microsoft'taki ekibimde, daha sonra ben Intel'de yapay zekadan sorumlu başkan yardımcısı olarak çalışmaya başladım. Ve şirketi dönüştürmeye başladık. Dolayısıyla bu yapay zeka okulunda anlattığımız içerik aslında benim son 5 yıl içerisinde dönüştürmüş olduğum ekiplerdeki deneyimleri içeriyor. Yani ben birey olarak kendimi nasıl değiştirdim, ekipte ne gibi değişimler gördüm ve bunun bir başarı öyküsü olarak nasıl aktarılabilir? Takımda ne gibi değişiklikler yaptık? Mesela Intel'de oldukça büyük bir ekip değişikliği yaptık. Hani bir yandan basında algısı şu oldu işte. Intel 20 bin kişi işten çıkarıyor. Tam 47 bin tane AI ajanı oluşturduk. Hani ve var olan agentlar insanlarla şu an beraber çalışıyor ve şirketin değeri %350 arttı son bir yıl içerisinde. Dolayısıyla hani başa geri dönüyorum. Şirketin amacı karlılığını arttırmaksa yapay zeka kaçınılmaz bir gerçek ve bu tarafta insan yapay zeka ilişkisini doğru şekilde kurarak doğru yapay zeka şirketini oluşturmak çok önemli. Bu noktada da hani yapay zeka okulunun sağladığı pratik değer inanılmaz paha biçilemez. Gerçekten böyle bir benzeri de yok anladığım kadarıyla bu eğitimin. Çünkü ben hiç duymadım ve sizin bu yarattığınız, bu tecrübelerinizle yarattığınız şey çok çok değerli. Çünkü sadece bir eğitim değil, aslında bütün tecrübenin süzülmüş ve insanlara hap şeklinde verilmiş hali. Ama az önce bir önemli bir şey söylediniz. Bayağı bir insan işten çıkarıldı, işte biz yapay zeka ajanlarıyla beraber çalışmaya başladık vesaire. Şimdi büyük de bir korku var. İnsanlar şu an çalışan şirketlerde, kurumlardaki her seviye için ne yapmalılar kendilerini bu yeni döneme adapte etmek için? Böyle bir iki taktik verecek olsanız ne dersiniz? Kesinlikle. Hep yani sohbetin başından beri konuştuğumuz aslında yapay zeka herkesin hayatını derinden etkiliyor. Dolayısıyla hani direnmek, ona karşı en azından öğrenmeme şansınız yok. Yani bu dönüşümün bir parçası olmak zorundasınız. O yüzden geri geliyorum, hani AI aksiyonisti olun ve AI'yı öğrenin. Çünkü şunu göreceksiniz, aslında gün içerisinde yaptığımız birçok süreç belki de otomatize edildiğinde biz yaratıcılığımıza daha fazla zaman ayırabiliriz. Çünkü bizi farklılaştıran aslında hani Homo sapiens'i farklılaştıran kesinlikle bu. Biz sıra dışı düşünebiliyoruz, iyi iletişim kurabiliyoruz. İnsanlar arasındaki etkileşim aynı zamanda yapay zeka ile olan iletişim bizi farklı yerlere götürüyor. O yüzden hani beyin fırtınasıyla başlamak çok çok değerli diyorum. Hani kendimden bir örnek vereyim. Her hafta ya başlamadan önce işte sabahları köpeği çıkarıyorum gezdirmeye, bir yandan da akıllı gözlüğümü takıyorum ve yaklaşık yarım saat kendime notlar atıyorum. Sonra diyorum ki
bir tane benim OpenClaw'la yaptığım kendi sanal ikizim var bot olarak. Diyorum ki bunları benden duyan biri olarak bu hafta içerisinde hangi projelere odaklanmalıyım? Böylelikle kendi kendime sohbet ediyorum aslında. Hani bu large language model dediğimiz büyük dil modellerini artık kendinize özel hale getirebiliyorsunuz. Dolayısıyla benim hani dinleyicilere tavsiyem, eğer hiç bir yapay zeka ajanıyla çalışmadıysanız önce bir kendinizin sanal ikizini oluşturmakla başlayabilirsiniz. Tabii ki hani ChatGPT'de, Gemini'de veya Claude'da sohbet ediyor olmak güzel bir adım. Ama onu iş dünyasına odakladığınızda kendi verimliliğinizin inanılmaz arttığını göreceksiniz. Bir de şöyle bir ilginç var. Hani ben 3 saatlik zaman yarattım. Yani 3 saat çalışmayacağım anlamına gelmiyor. O 3 saati daha verimli kullanabiliyorum. Çünkü yine başa geri dönüyorum. Şirketin amacı verimliliğini arttırıp karlılığını arttırmak uzun vadede. Dolayısıyla benim zamanım eğer otomatize edebilecek işlere harcanıyorsa ben bu zamanı yapay zekayla outsource etmek diyeceğim ama hani ona aktarıp daha yaratıcı işler yapabilirim. Dolayısıyla sektörde de hani bu yıllardır olmuş bir şey. Hani ilginç bir örnek vereceğim. 1800'lü yılların başında İngiltere'de tekstil makineleri ilk duyurulduğunda tekstil işçileri ayaklanıyor. Önce diyorlar ki bizim işimiz elimizden gidiyor. Daha sonra hakikaten fabrikayı ateşe veriyorlar ve İngiltere'deki bu otomasyon şirketleri gemiye binip Amerika'ya gidiyorlar ve hani belki Amerika'nın şu anki kapitalist düzeninin oluşması o işçiler sayesinde oluşuyor. İngiltere hemen sendikalaşıyor, fabrikaların kuruluşuyla ilgili yasalar getiriyor ve hiçbir zaman tarih boyunca elde ettiği liderliği bir daha hayata geçiremiyor. Dolayısıyla o işçiler de tabii ki belli bir süre sonra yeni işler buluyorlar ve yeni alanlarda çalışmaya başlıyorlar. Yapay zeka şu an yepyeni bir kategori yaratıyor. Şu an alıştığımız olan işler aslında belki de bizim limitlerimizi limitli düşünmemizi sağlayan yapılar. Eğer zamanımız daha artarsa, eğer yapay zekayı gerçek anlamda anlayıp adapte edersek hem bireysel olarak daha mutlu hem de daha üretken olabileceğimizi ve yeni çığırlar açacağımızı düşünüyorum. Geleceğin ne getireceğini bilmek mümkün değil ama aksiyon almazsak dalgayı yakalamakta olduğu gibi bir yere gitmeyeceğimiz belli. O yüzden dinleyen herkesi mutlaka bir aksiyon almaya, yapay zekayı öğrenmeye ve mutlaka bunun içerisinde bunu ben experimental diyorum. Hani belli deneyimler yaşayarak aslında öğrenme sürecinizi hızlandırmaya ihtiyacınız var. Evet, yapay zeka ile beraber evet hepimizin zamanında artma oldu. Şirketlerin karlılığını arttırmaya da çalışıyoruz ama az önce dediniz ya, bireylerin kendilerine gerçekten yatırım yapacağı, kendi yaratıcılıklarını kullanacakları, gerçekten ben ne yapabilirim diyecekleri bir alan yaratıyor ve bu alanı doğru kullanmak çok önemli. Yoksa boşa gelmiş bir zaman değil bu. Yapmayanlar da işin dışında kalıyor. Az önce örneğini verdiğiniz o işçiler gibi. Yani aslında siz teknolojiye karşı gelerek bir şey durduramıyorsunuz. Çünkü dalga örneğini verdik ama belki tsunami gibi. Yani sizin insan olarak Neredeyse, onun karşısında evet, durmanız mümkün değil. Öyle veya böyle adapte olacaksa insan, yani siz ne kadar hızlı adapte olursanız aslında hayat o kadar kolay olacak diye düşünüyorum. Peki son bir soru soracağım. Sizi yapay zeka konusunda en çok heyecanlandıran şey nedir? Özellikle hani ben yapay zekanın yeni alanlarda inovasyonu çok hızlandıracağını düşünüyorum. Ve beni heyecanlandıran şey quantum AI. Kuantum dünyası yapay zekadan hani bir sonra ne var diye soracak olursanız kuantum geliyor. 2030'lu yıllarda yavaş yavaş duymaya başlayacağız. Ve hani şu an bile ilginç örnekleri var. Çünkü bu büyük dil modellerinin gelişmesinde aslında bir bilgi veriyorsunuz. Çok temelde bu training dediğimiz bir eğitim aşaması var. Şu anki modellere baktığımızda OpenAI'nin diyelim yaklaşık 4 trilyon parametreli bir eğitim modeli var. Bir kuantum bilgisayar yaklaşık 8 trilyon yeni bilgiyi 1,5 saatte üretebiliyor. Dolayısıyla önümüzdeki yıllar ama şu an inanılmaz bir stabilite sorunu var. Ürettiği bilgilerin %90-95'i maalesef çöp. Ama bu çözülecek. Bir yatırım tavsiyesi değildir ama kuantum şirketlerini iyi takip edin. Bu konuya yatırım yapan çok az şirket var. Ve bu konu yapay zekadan bir sonraki aşamada yapay zekanın gücünü alarak büyümeye devam edecek.
Eminim hayatlarımız yine değişecek. 2040'larda, 2050'lerde bambaşka bir dünyayı konuşuyor olacağız. Ama bu dünya, yani kuantum ve yapay zekanın birleştiği bir dünya bizler için inanılmaz heyecanlarla dolu. Evet, çok güzel. Çok heyecanlandığınız belli. Ne güzel. Sizi gerçekten çok dinamik tutuyor. Çok teşekkürler geldiğiniz için. Ben çok teşekkür keyifli ederim. ve çok ilham verici bir yayın oldu. Son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı? AI aksiyonisti olun, yapay zekayı öğrenin ve özellikle hani bu konuda olabildiğince hap gibi kitaptaki içeriği aktarmaya çalıştığım yapay zeka okulunu herkese tavsiye ediyorum. Çok teşekkürler. Tekrar geldiğiniz için çok teşekkür Ben ederim. teşekkür ederim. Bugünkü konuğum Snowflake Global Başkan Yardımcısı Nuri Çankaya'ydı. Kendisiyle kurumlardaki yapay zekayı konuştuk. Bir sonraki söyleşimizde görüşmek üzere.